Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şöyle kaç tane şirket değerlendireceğiz. Hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi analizlerimizdir. Birincisi Hektaş arkadaşlar. Hektaş'a şöyle dikkatli bir şekilde baktığımızda uzun süre bir düşüş gözlemliyoruz. 2022'den 2024'e kadar bir düşüş gözlemliyoruz. Ortalama %80'den fazla bir düşüş gelmiş ve bu hafta kuvvetli bir alıcı gözlemliyoruz. Peki başka neler görüyoruz biz bu grafikte? Bakın şurada çok zayıf bir düşüş, yani momentumsuz bir düşüş ve hacimsiz bir düşüş var. Ve bu bakın 1, 2, 3, 4 ortalama 5 haftayı tek mumda alıcıyla doldurduğunu gözlüyoruz. Ve buradan zayıf düşüş kuvvetli bir alıcıyla karşılandığını görüyoruz. Peki başka şöyle bir grafiğe baktığımızda, indikatöre baktığımızda MACD indikatörü haftalıkta, yani orta vadede bakın yukarı doğru giderken fiyatın sürekli yeni dipler yaptığını görüyoruz. Bu da alıcılar, bakın alıcılar buradaki MACD indikatörüne göre var ama fiyat satış kadar alıcıyı temsil etmediği için aşağı düşmeye devam etmiş. Artık buraların ucuz bölge olduğunu ve buraların artık kullanılabilir bölgeye, ileride bizi üzmeyecek bölgeler, alım yaptığımızda bizi üzmeyecek bölgeler olduğunu düşünüyoruz. Şöyle bir destek çizersek, bakın desteğin altına gelmiş ve kendini üste attığını görüyoruz. Daha düşüş devam edemez mi? Edebilir. Ama Hektaş gibi bir şirket %80'den fazla değer kaybettiği için artık burası ucuz bölge. Eğer ani bir kriz bölgesinde şu 2.78 bölgesine, hatta 2.90 bölgesine kadar da iğne atabilir. Buralarda gelmesi mümkündür. Çünkü daha yükseliş trendi başlamadı. Sadece fiyatın ucuzladığını ve buraların üzmeyeceğini söylüyoruz. Peki bizim düşüncemize göre neler olabilir burada? Şöyle bir Fibonacci alacağım ve Fibonacci'yi şuradan aşağı doğru bir bölgeye yerleştireceğim arkadaşlar. Şunu da artık kaldıracağım. Biz bu bölgeyi incelediğimizde bakın şu bölgeye bakın, bir omuz hareketi ise ve burası bir manipülatif bölgesi, burası bir baş ve burası da bir omuz bölgesi olduğunda o böyle ters tobo olacak ve burası kırıldığında şu bizi 5.82 gibi bir fiyata götüreceğini düşünüyoruz. Daha sonra yine bir düzeltme hareketi, daha sonra yine bir yükseliş ve 0.5 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli taşıyor. Peki buradan kar ne olur? Bakın şu bölgeyi kazandıktan sonra yukarı doğru geldiğinde %15 ortalama bir kar getirisi olur. Ciddi bir kar anlamına geliyor bu da. Peki başka neler var bu grafiği incelediğimizde? Bakın burada Fibonacci çektiğimizde şu bölge ciddi anlamda önemli, değerli bir bölge. Çünkü burası SR önce destek, bakın. Sonra direnç olarak iki kez çalışmış. Üçüncü kez de ilk kez kıramadığında diğer kez belki kırabilir. Tabi bu o zamanın şartlarına bağlı ve alıcıların gücüne bağlı olarak değişecek. O yüzden bu Fibonacci bu şekilde kullanacağım. Yani şurası bir manipülatif bir bölge. Manipülasyonda bir baş bölgesi, omuz, baş ve burada da bir omuz olduğunda ilk hedef burası. Buradan bir düzeltme hareketi ve bunun devamında da yine 0.5 Fibonacci 8.51 seviyelerine ne yapacağız? Bekleyeceğiz diyebiliriz. Burada tabi yüklü bir şekilde değil de parça parça almak gerekiyor. Çünkü halen yükseliş trendine başladı diyemeyeceğimiz bir bölgede, ciddi anlamda ucuzlamış olmasına rağmen yükseliş trendi başlamadı henüz. Orta vadede alanlar ama mutlu olur ve üzüleceği bölgeler değil, sevineceği bölgeler olarak tahmin ediyoruz. Peki başka şirket olarak ikinci bir şirketimiz, bakın burada birikim varlık yönetim var. Tabii bu diğeri gibi değil. Yani Hektaş daha böyle yoğun. Ama burada tabii ki kademeler daha az. Yani burada daha sığ bir kademesi olan şirketimiz var. Burada peki niçin seçtik? Şöyle haftalıkta al var. Şöyle baktığımızda günlükte ise MACD'nin ciddi anlamda bakın şuradaki düşüşe rağmen yukarı doğru geldiğini ve kendini mumların üzerine attığını görüyoruz. Yine burada da yine bizim buradaki stratejimizde Fibonacci kullandığımızda şu bölge manipülasyon bölgesi olarak değerlendirirsek
Burada bir omuz baş omuz var arkadaşlar. Bakın omuz baş ve burası da bir omuz, bir toba ve bu kırılış şu bölgeye getiriyor bizi. Burası da ciddi satıcıların yerleştiği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Tabi devamında eğer Borsa İstanbul yukarı doğru giderse o da devamında bir düzeltme hareketi veya şuraya fark etmez. Yine burada bir topumsu hareket ve 0.5 seviyesine kadar gelebileceğini tahmin ediyoruz. Bu şekilde bazı işlemler ne yapılabilir? Alınabilir. Çünkü ciddi anlamda bu da ucuzlamış bir bölgede ve şu kazanılmış bir yer. Yani birkaç gündür, hatta birkaç haftadır şurası kazanıldı ve burada fiyat tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Yine bu 0.5 seviyesine dikkat ederseniz Fibonacci'nin şuradaki bir bölgeye denk geliyor. Burası da bizim için değerli bir bölge. Bakın burada satıcı alıcıyla karşılanmış. Düşerken evet sert bir şekilde düşmüş tahtası. Bunun çok ısı olduğundan olabilir. Ciddi anlamda satıcılar yerleşmiş ve fiyatı hızlı bir şekilde düşürmüşler. Ama burada 0.5 Fibonacci seviyesi yine aynı bölgeye denk geldiği için buranda şu bölge manipülasyon olarak değerlendirirsek bir topomsu hareket ve bu hareketi çalıştıracak bölgelerde bu şekilde olacağını değerlendiriyoruz. Şöyle parçalı bir şekilde ne yapılabilir? Düşünülebilir. Burası üzmeyecek bölgeler olarak düşünüyoruz. Bakın burada alıcılara dikkat ederseniz alıcılar şöyle hacimli bir şekilde yeşil hacimli bir şekilde, evet böyle yapalım. Yine birikimde, yani buradaki birikimin güzel olduğunu görüyorsunuz. Burada satışlar artık zaten bayağı bir geldi ve şu bölgede satıcıların tamamen artık tahtayı terk etti. Yani hacim tamamen bitmiş ve artık bir satıcı değil de burada bakın yeşil barların yukarı doğru hacimli bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Buradaki birikimin içerisinde ve bu birikim eğer bu şekilde devam ederse yukarı doğru kopacağını düşünüyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi burada analizimizdir. Şimdi bir tane daha bakacağız. EBB'ye bakacağız. EBB'de güzel bir adam ebe formasyonu var. Bakın şöyle tuttuğumuzda burası bir adam, burası da ebe olduğunu düşünürsek niye almadı? Evet şu şekilde. Evet burası adam eve ve bunun kırılımı zaten bizi şuradaki satıcı olan bölgeye taşıyacağını düşünüyoruz. Burada güzel bir artık formasyon çalışacağını tahmin ediyoruz. Burada düzeltmeler ne yapılabilir? Burada düzeltmeler yakalandığında bunlar fırsat olarak kullanılabilir. Buradan yukarı %20'lik ortalama bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Yine şöyle bir silelim burayı. Destek olarak şu bölge akümülasyon bölgesi olarak düşündüğümüzde destek olarak bizi neresi bekler? Şurası bekler. Eğer buraya geldiğinde ciddi anlamda bir kullanılabilir bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Ve burası da yine bizim için direnç olarak karşılaşacağımız bölge. Burası kırılımında bizi taşıyacağı alan şu bölge olacak ve burası da satıcıların yerleştiği bir bölge. Tabi aradan uzun bir zaman geçtiğinden dolayı burası 2024'ün Mart ayı, hemen hemen bir yıl geçmiş. Buradaki satıcılar çok sert olmayabilir. Çünkü halka arzından sonra hızlı bir şekilde düştü. Diğer halka arzlara oranla onlar çok da yukarı gitmişti. Bu şekilde bir fırsat olarak değerlendirilebilir bölge. Yine bir fırsat olarak şu bölgede değerlendirilebilir. Daha sonra da tabii bunun geçileceğini düşünüyoruz. Çünkü eBay mağazası yurt dışında da yine geliri olan bir şirketimiz. Yurt dışından da döviz geliri olan bir şirket olduğu için güzel, değerli bir şirket olarak düşünüyoruz. Peki bir de BIST'e bakalım. BIST'te son durum nedir? Bakın şöyle haftalıkta ve günlükte. Şimdi haftalıktan bakalım önce. Haftalıkta daha ciddi bir al sinyali gelmedi. Ama al sinyali gelmeye yakın. Ve şu bölgeye baktığımızda şöyle hacimlerin güzel, bakın şu son bölgeye baktığımızda hacimlerin güzel bir şekilde birikim yaptığını görüyoruz.
Ama bu her şeyin güzel olduğunu ve bu şekilde devam edeceğinin kesin bir garantisi değil. Borsada iki fiyat hareketi beklentimiz vardı daha önceden. Birincisi buradaki omuz bölgesinin kullanılması. Burası baş ve burası bir omuz olduğunda bizi şu bölgeye, yukarıdaki bölgeye doğru taşır. Şu iki bölgeye, yani 12.500 14.700 ortalama bu seviyede doğru taşır. Yine bir kriz çıkabilir mi? Evet, mümkündür. Yine bir kriz çıktığında aşağı gelir ve şuradaki bölgeden bir düşüş, bu bölgeden de bir dönüş hareketi bize yine bu 12.500 14.700 ortalama seviyelerine taşıyacağını düşünüyorduk. Ve burada kırılım geldi arkadaşlar. Şöyle bunu kaldıralım. Buradaki topoyu umarım anlamışsınızdır. Borsa İstanbul'da gelecek bir topo. Güzel bir hedefe gidecektir. Şu 2 gün sert düştü ve 2 günde toparladı. Ciddi anlamda burada bir alıcı geldi. Bazı şirketler çok ucuzladı. Dolar bazında ucuzladı. Enflasyona göre ucuzladı. Bundan dolayı artık bazı şirketler tekrardan bir düşüş trendini bitirip yükseliş trendine başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu da artık bu dönemin yeni videosu olsun. Umarım bunlar sizler için faydalı olur. Sağlıcakla kalmanızı dilerim arkadaşlar. Daha sonra yeni videolar göndermeye çalışacağım. Ama tabii ki şu dönüşler güzel bir şekilde yükseliş trendine başladığında umarım daha yeni taze videolar gelecektir.